Bazı hastalıklarda hafif ve geçici, bazı hastalıklarda şiddetli, bazı hastalıklarda ise uzun süre devam ediyor. Kişinin nefes alışverişini fark etmesi, solunumun zorlaşması ve güçlükle nefes alıp vermesi dispne, toplumdaki bilinen adıyla nefes darlığı olarak tanımlanıyor. Pandemi sürecinde nefes darlığı geliştiğinde aklımıza ilk olarak tüm dünyaya kasıp kavuran COVID-19 enfeksiyonu geliyor. Ancak yaşam kalitemizi oldukça düşürecek boyutlara ulaşabilen nefes darlığı her zaman COVID-19'a işaret etmiyor. Sağlıklı kişilerde de yoğun egzersiz sonrasında yüksek rakımlı bir bölgede seyahat ederken veya önemli sıcaklık değişimlerinde nefes darlığı oluşabiliyor. Bununla birlikte nefes darlığı ciddi bir sağlık sorununun da habercisi olabiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tülin Sevim, nefes darlığının başlayış şeklinin önemli olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti. Ani başlayan şiddetli nefes darlığında acil müdahale gerekebilir ve en yakın sağlık kurumuna başvurmak yaşamsal önem taşıyor. Yavaş gelişen uzun seyirli nefes darlığı ise acil olmasa da mutlaka tetkik edilmelidir. Nefes darlığı en çok akciğer hastalıklarında görülse de aslında pek çok farklı hastalık ve psikolojik etkenler nefes darlığına neden olabiliyor. Doçent Doktor Tülin Sevim nefes darlığına yol açan 10 sağlık problemini anlattı ve şu uyarılarda bulundu. 1. Astım. Astımda nefes darlığı ataklar şeklinde ortaya çıkıyor. Astımı olan hasta çeşitli alerjen ve tetikleyici faktörlerle karşılaştığında hava yollarında daralma, nefes darlığı ve hışıltılı solunum oluşuyor. Hastanın ataklar dışında solunumu tamamen normal olabiliyor. 2. KOAH, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı. Genellikle sigara içen kişilerde görülen hava yollarında daralma ve nefes darlığıyla karakterize bir hastalık. KOAH'ta nefes darlığı ilerleyici özellik sergiliyor ve zamanla giderek kötüleşiyor. Nefes darlığının geri dönüşümü de olmuyor. Akciğer enfeksiyonları ve ataklar hastalığın daha da ağırlaşmasına yol açıyor. 3. COVID-19 enfeksiyonu. COVID-19 son bir yıldır en sık görülen hastalıklardan biridir. En çok karşılaştığımız belirtiler ise ateş, öksürük ve yorgunluktur. Ancak özellikle akciğerlerin etkilendiği durumlarda nefes darlığı da ortaya çıkabiliyor. Nefes darlığı hastalığın ciddiyetini göstermesi açısından önemli bir bulgudur. Dolayısıyla nefes darlığı yakınması olan COVID-19 hastalarının zaman kaybetmeden mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor. 4. Anafilaksi. Anafilaksi ciddi yaşamı tehdit eden alerjik bir reaksiyon olarak tanımlanıyor. Yer fıstığı veya arı sokması gibi alerjik olduğumuz bir etkene maruz kaldıktan sonra saniyeler ve dakikalar içinde ortaya çıkan nefes darlığı acil müdahale gerektiriyor. 5. Kalp yetmezliği. Kalp kasının gerektiği gibi kasılamadığı durumlarda kalp yetmezliği gelişir. Kalp yetmezliği uzun süre sinsi bir seyir gösterebildiği gibi aniden de ortaya çıkabiliyor. Hastalar düz yattıklarında, merdiven yokuş çıkarken veya efor sırasında nefes darlığının arttığından yakınıyor. 2 veya daha fazla yastıkla uyumayı tercih ediyorlar. 6. Obezite. Obezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikimi sonucu ortaya çıkan ciddi bir tablo. Obezite sadece kozmetik bir sorun değil, kalp hastalığı, diyabet ve akciğer hastalığı gibi birçok sağlık problemine neden olabilen önemli bir hastalıktır. Çok fazla kilolu olmak akciğerlerimizi zorlayarak nefes almayı güçleştirebiliyor. Bazı kilolu hastalar yanlışlıkla astım tanısı alıyor. Yıllarca nefes açıcı ilaçlar kullanıyorlar. Kilo verdiklerinde ise nefes darlığı tamamen düzeliyor ve hastaların ilaç kullanma ihtiyaçları kalmıyor. 7. Panik atak. Ara sıra anksiyete yaşamak olağan bir durum. Ancak anksiyete bozukluğu olan kişilerde günlük hayatta rastlanılan durumlara karşı korku ve sürekli devam eden bir endişe hali söz konusu oluyor. Endişe, panik atak krizleriyle kendini gösteriyor. Bu krizler sırasında kişilerde hızlı nefes almayla nefes darlığı gelişebiliyor. 8. Kansızlık, anemi. Dokulara oksijen taşımak için gerekli olan sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin yetersiz oluşu kansızlık olarak tanımlanıyor. Nefes darlığı en sık görülen belirtilerden birini oluşturuyor. Hastalarda ayrıca yorgunluk, ciltte solukluk,
ve kalp atışlarında düzensizlik gibi şikayetler de gelişebiliyor. Nefes darlığı olan hastalarda mutlaka kan sayımı yapılarak aneminin araştırılması gerekiyor. 9. Akciğer embolisi. Akciğer embolisi ciddi ve hayatı tehdit eden, acil müdahale gerektiren bir tablodur. Akciğer atar damarının ani tıkanması sonucu oluşuyor. Bu tıkanma genellikle bacaktaki bir toplar damardan akciğere gelen kan pıhtısı nedeniyle gelişiyor. Aniden başlayan nefes darlığı, batıcı göğüs ağrısı, çarpıntı, kan tükürme, bacaklarda şişlik ve ağrı gibi belirtilerde kendini belli ediyor. 10. Akciğer fibrozisi, akciğer sertleşmesi. Akciğer fibrozisi, akciğerlerdeki küçük hava keselerinin duvarlarının kalınlaşıp sertleşmesi sonucu oluşuyor. Bu tabloda akciğerler vücudun oksijen ihtiyacını karşılayamaz hale geliyor. En sık görülen belirtileri ise kuru ve inatçı öksürük ile nefes darlığı oluyor. Bu hastalıkta nefes darlığı yavaş yavaş ilerliyor. Hastalığın erken dönemlerinde sadece efor sırasında oluşan nefes darlığı, hastalık ilerledikçe istirahat halindeyken de görülmeye başlıyor. Halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felci, birçok insanın gecelerini kabusa çeviren fakat tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Rüyada karabasan görmek, uyku bozuklukları arasında sık görülen sorunlardan biridir. Peki karabasan nedir? Halk arasında karabasan ya da karabasan basması olarak bilinen durum, aslında tıbbi olarak tanımlanmış bir uyku bozukluğu çeşididir. Uyku felci ya da karabasan, uyanma ya da nadiren uykuya dalma sırasında gelişen, bedenin geçici olarak hareket edememesi, yani felç olması durumudur. Özellikle çalışanlar iş stresi nedeniyle daha rüyada karabasan olarak tanımlanan durumu yaşayabilirler. Uyku felcinin en önemli tetikleyici nedeni ise uyku düzensizliğidir. Bu nedenle uyku düzeni bozuk olanlarda, vardiyalı çalışanlarda, depresyon yaşayanlarda, bazı ilaçları kullananlarda daha sık görülebilir. Rüyada karabasan görmek kişiyi nasıl etkiler? Acıbadem Hayat sitesinde yer alan bilgilere göre uykuya dalma ve uykuyu sürdürme sırasında beyinde bazı fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Düz bir çizgiden ziyade sarmallar halinde devam eden bir uyku süreci oluşur. Uyku felci REM uykusu sırasında ortaya çıkar. Beyin uyurken vücut kasları da uykudadır. Uyuyan bir insanın kolunu kaldırıp baktığımızda kolu düşer. Çünkü kaslar aslında felç konumundadır. REM uykusu sırasında beyin bazen birden uyanır. Ancak bu uyanma kaslarda olmaz. Kaslar felç durumunda kalır ve beynin uyanıklığına eşlik edemez. Uyanan kişi sanki vücudunun üzerinde biri oturmuş ya da ağırlık çökmüş gibi hisseder. Aslında o anda olan durum kişinin kaslarını kıpırdatamaması sonucu hissettiği felç durumudur. Beyni uyanan kişi bedeni ve kasları tam olarak uyanmadığından hareket edemez, konuşamaz. Çoğu zaman bunu yaşayan kişiler korku ve endişeye kapılabilir. Uyku felci birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir. Çok uç durumlarda 4-5 saat sürdüğü de bilinmektedir. Uyku felcine bazen halüsinasyonlar da eşlik edebilir. İşitsel, dokunsal veya görsel olabilen bu halüsinasyonlar kısa sürebilir. Depresyon, karabasan görme nedeni. Uyku felci için doktora gidildiğinde kişinin ailesinde de bu durum görülmüşse, başka uyku bozuklukları eşlik ediyorsa ya da uyku sırasında apne dediğimiz soluk alıp vermenin durması da gözlemleniyorsa, kişi uyku laboratuvarlarına yönlendirilerek uyku EEG'si ile izlenir. Beyin dalgaları ve uyku bozukluğu çeşidi belirlenir. Ancak tek bir uyku bozukluğu çeşidi varsa buna gerek kalmadan sadece ilaç tedavisi ile uyku düzenlenir. Depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar da uyku bozukluklarını tetikler. Yapılacak psikiyatrik muayene sonucunda düzenlenecek antidepresan tedavisi ve uyku düzenleyici tedavi bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilir. Altta yatan psikopatoloji, ilaçla düzenlemeden yapılacak terapi her zaman yeterli olmayabilir. Kişinin yaşamındaki çatışmaları terapi ile çözümlemek iyi bir destekleyici durumdur. Ancak bu fiziksel problemin tedavisinde her zaman yeterli olmayabilir. Karabasan tedavi edilebilir. Rüyada karabasan görmek tedavi edilebilen bir sorundur.
Uyku felcinin tedavisinde uykuya geçişi sağlayan, REM, non-REM döngüsünü bozmayan, derin uyku kalitesini artıran ilaçlar kullanılır. Antidepresanlar tek başına uyku bozukluklarının tedavisinde yer almazlar. Ancak altta yatan depresyonu tedavi ettiklerinden uyku bozukluğunu giderebilir. Bu ilaçlara arkadaş yorumu ya da tedavisiyle başlamak kesinlikle doğru bir tutum değildir. İlaçların etkileri ya da yan etkileri çok subjektiftir. Kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle hiçbir ilaç doktor tavsiyesi ya da doktor kontrolü dışında kullanılmamalıdır.